Merhaba. Suzuki V-Storm'un fren balatasını değiştirecek şimdi Yiğit Yıldız Usta. Sadece arka balatayı mı değiştirecek? Sadece arkayı değiştireceğiz. Motor ilk servise geldiğinde müşterimizle yaptığımız kontrollerde ön balatalarımız gayet iyiydi. Arka balatalarımızın değişmesi lazım. Arka balatayı değiştireceğiz. Sonra arka fren hidroliğine bakacağız buradan. Seviyesi, kondisyonu daha önce baktığımız gibi cihazımızla kontrol edeceğiz. Gerekiyorsa fren hidroliğini de değiştireceğiz. Dolayısıyla da evet, yani motoru hemen alalım, hemen gazlayalım, basalım, gidelim çok istiyorlar. Ama başlangıç hata tolere eder motor. 125-250 maksimum. Neden hata tolere eder? Gideceği sürat belli. Hafif olduğu için durdurması kolay. Fren öğretir, viraj öğretir. Yoksa motora binip düz yolda vites atıp gitmekte bir şey yok. Bisiklet kullanan herkes bu işi yapabilir. Ama önüne bir viraj çıktığı zaman, önünde bir panik fren durumu olduğu zaman motoru durdurabilmek ya da o virajı dönebilmek önemli olan. Bu da tecrübe gerektiriyor. Ben yeni başlayan bütün arkadaşlara diyorum ki minimum 10.000 kilometre mevcut başlangıç motorunuz üzerinde tecrübe edinin. Ondan sonra kademeli olarak yükseltin. Gidip bir anda 1000'lik race almayın. Race tarzında gidecekseniz bir 600'lük koyun araya. 600'lük çok güçlü motor. Adı 600'lük ama 250 gidebiliyor o makineler. Korkunç devirli torklu makineler. Yavaş yavaş yükseltmekte fayda var. Zaten bir yerden sonra Nirvana'ya ulaştıktan sonra neye bindiğinizin bir önemi olmuyor. Arka fren balatası çok fazla çamur falan attığı için bir de bunu temizlemek gerekiyor, bu şeyi. Nedir onun adı? Kaliperimizi. Dolayısıyla da sökeceğiz. Hem bir kaliper temizliği yapacağız. Hem de balatamızı değiştireceğiz. Ben gerekli takımları bir toparlayayım. Bir adet 14. Bir adet 12. Bunları da takarken iyi takmışlar. Allah'tan düzgün takmışlar. Bu tamamen içteki pimi tutan bir kapak. Şu kadarcık bir cıvata. Bunu bazen... Evet, çünkü gresleyip takmışlar. Mantıklı bir hareket yapmışlar. Yani bunu yağlayıp gresleyip takmak çok mantıklı. Araya toz toprak almadığı için paslanmıyor ve yapışmıyor oraya. Çünkü mekanizmanın kendisi, kaliperin kendisi alüminyumdan malzeme. Bunlar çelik. Çelik pas bırakıyor ve oraya yapışıyor. O yüzden bir doğru hareket yapmışlar. İçinde de bir tane 5 allenle açtığım benim pimi var. Bak, içine güzelce gres sürmüşler. O yüzden paslanmamış, yapışmamış. Dolayısıyla da bu da çok rahat açıldı. Ben de kapatırken biraz gres süreceğim ama bu kadar fazla bulamaç yapmayacağım. Onların çok kolay aslında. Yani uzun yolda ihtiyaç halinde özellikle arka balatayı doğru ekipman varsa yanınızda çok kolay değişebilir. Ama bunu biraz işte fazla sıkmışlar. Right tool for the right job. Oo, bayağı bunu ciddi sıkmışlar. Bu arada dönemsel bazı motorların balataları birbiriyle aynı. Yeni değiştirdiğim için biliyorum. Honda CBF 1000 2011 modelle bu motorun balataları birebir aynı. Balata pabucu mu? Bütün mekaniği mi? Mekaniği de aynı, şey de aynı, pabuçlar da aynı. O zaman mekaniklerin başka bir marka mı üretiyor bu? Tabii. Nissin diye bir Japon markası üretiyor bu şeyleri, kaliperleri. Aynı diski kullanıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Aynı balata sistemine sahipler. Bunda çat çat anahtarlarını kullanmıyorsun elektrikli. Çok şey yapmıyorum onları çünkü alüminyum malzeme olduğu için kopma, kırılma, diş kapma olabiliyor. Bunları elle açmak daha mantıklı. Evet, kaliper geldi. Şimdi bunu güzelce bir yıkayacağız, yağlayacağız. Pistonu geriye itmeden önce hatta... Kaliper. İngilizcesi nedir? Caliper.
Şöyle şey yapmadan, temizlemeden önce pistonu biraz dışarı çıkıyoruz ki şu toz toprak içeri girip O-ringleri bozmasın. Bunu temizlemek için VD40 pas sökücü ya da Vürt'ün çok işimize yarıyor. Hatta biraz da şöyle penseyle yapayım. Pistonun üzerini çizmeden, zarar vermeden şöyle pistonu hafifçe çevirirsem pistonun altta kalan fırçamın girmediği yerler de yüzeye çıkacağı için burayı da temizlemiş olurum. Ki bak burası daha önce hiç temizlenmediği için yapışmış buraya artık kir. Daha önce bu hareket hiç yapılmamış bu motoru. Balata değişiminde kaliperin temizliğinde bu ortadaki malzemenin geride kalan kısmında tortu olmuş iyice. Tabii bu dışarıdaki kısmı işte yoldaki pislik, toz hepsini topluyor. Biz bunu temizlemeden geri ittirirsek bu sefer hidroliğin kaçmasını, hidroliği tutan O-ringler var. Bu sefer onlar şey yapıyor, bozuluyor. Sonra fren performansımız düşüyor. Kaçırmaya başlıyor. Yoksa balatayı takabilmek için biz pistonu sıfırına kadar ittiriyoruz. Şu şekilde. Şu balatanın sacı şeyi tutan. Şurayı da bir temizleyeceğiz. Şimdi güzelce bir yıkayacağız. Çoğu arkadaş, yani tamirci arkadaş balata değiştirirken şu işlemi yapmaktan şey yapıyorlar, imtina ediyorlar. Yani kaç dakikamızı aldı? 5 dakika, 6 dakika yani konuşarak, muhabbet ederek 5-10 dakikamızı alıyor. Hemen balatayı takalım, gönderelim istiyorlar. Ama şu anda yaptığımız işlem fren sistemi açısından, fren sistemin ömrü açısından o kadar faydalı bir iş ki. Bu aradaki tenekenin de bir takılış yönü var. Bu da çok önemli. Çünkü balata bir tarafı hareketli, bir tarafı hareketsiz. O yüzden onun iyi durması lazım. Şimdi şeyi takabiliriz. Arkadakini takacağız. Onu da takmadan önce bir gresini temizleyip yeniden gresleyeceğiz. Bu gres işini abartmayı da yani hem kullanıcılar hem ustalar çok seviyorlar. Gres o kadar hani suya dayanıklı bir malzeme ki öyle deli gibi bulamaç halinde yapmaya gerekmiyor. İnce bir film tabakası. İnce bir film tabakası. Bu kadar gres bu balatanın bir dahaki değişimine kadar bu parçayı bütün dış etkenlerden koruyabilecek seviyede. Şimdi balataları yerine takmadan önce balataları tutan pimimiz var. Bunun da üzeri biraz oksitlenmiş. Bunu da bir temizleyeceğiz. Balatayı takmadan önce kaliperi yerine oturtuyorsun yani. Bu motorda öyle yapmak durumundayız. Balata bu şekilde giriyor. Çok ince bizim parayla üzerindeki şeyini aldım. Tortusunu, pistini aldım ki
Balata bunun üzerinde, yani frene bastığımız zaman balatalar hareket etmesi lazım. Bunun üstüne hareket ediyor. Buraya takılırsa fren tutmayacak, zorlanacak, takılma yapacak. Bu makineye takmadan yapmış olsan her tarafı farklı zımparalanmış olacak, eşit olmayacak. Şimdi yeni balatamızı da açalım. Bu arada şöyle bir taktik daha var. Balatayı üstüne koyduğumuz zaman zaten şu şekilde birebir aynı olduğunu görüyorum. RMS marka, yine İtalyan malıymış balatamız. Balatayı sen mi aldın, müşteri? Ben aldım. Bu motorumuzdaki bütün bakım ürünlerini ben getirdim. Balatanın oturacağı kanallar var. Oraya oturduğundan emin oluyoruz. Şuradan çekebilirsin. Bu tarafıma gelirsen. Şöyle yerine oturuyor. O yerine oturduktan sonra zaten bütün mevzu. Karşı tarafında oturduğunu karşıdan kontrol edelim. Onu yukarıda vidalar tuttuğu zaman yerine oturacak zaten. Şimdi şu temizlediğimiz pimin işi bu. Bunu buradan taktık. Bunu buradan karşıladık mı bu iş tamamdır. Şimdi öncelikle o pimimizi biz de çok az bir gres sürüp civatanın sıkışmasını engelleyeceğiz ileride. Tamamdır. Şimdi alt pimde de civata kısmına çok sürmeye gerek yok. Çalışan kısmı burası. Şuranın civatasında oraya bir miktar film halinde süreceğim ki çalışan yeri, yani ileri geri hareket ettiği yer şey yapsın. Diş kısmına da yine paslanmaya, korozyonu önlemek açısından bir sürüyorum bir miktar. Emniyet tapasını da kapattıktan sonra bu tapanın işi tamamen içteki milin gevşeyip çıkmasını önlemek. Her şey yerinde. Şimdi balatayla frenle ilgili sana enteresan bir şey soracağım. İnternette yeni moda bir el freni var. Gidona freni basılı tutacak şekilde bir CNC'de aparat yapmışlar. Birkaç marka da üretmeye başlamış. Freni sıkıyor, o cihazı sıkıyorlar. El freni sürekli böyle sıkılı kalıyor. Çalınmaya karşı emniyet olarak satıyorlar hatta. Öyle Gördüm şey ben de onları. mantıklı mı? Mantıklı şöyle, yani düzgün bir sistem freni sıkılı bırakıyor. Bu ne demek? Ön tekeri kullanamayacaksın demek. Fren sıkılıysa ön tekeri yerinden de çıkartamazsın demek. Orası tamam. Benim merak ettiğim şey bu hidrolik ve fren sistemi öyle sürekli basınca uygun mu? Günlerce, haftalarca tabii kalmaması gerekiyor ama Sızar mı yani? sızmaz. Yani şöyle, üst taraf, üst merkez dediğimiz freni pompalayan arka fren için burası. Bunun içinde kauçuk O-ringler var. Yani ringler var daha doğrusu, hidroliği basan. O arkada sen buna bastığın zaman onlar hidroliği ittiriyorlar. Boru vasıtasıyla direktman piston üzerinden pistona ittiriyor. Bu şeyler, valfler zamanla böyle hafif hafif kaçırabilir. Normalde frene basmadığımız zaman bu hidrolik sistemde hiçbir basınç yok değil mi? Boşta duruyor. Frene dokunmaya başladığın anda evet, o zaman basınç var. Ne olur yavaş yavaş onların, yani V-ring onlar, şöyle ağızları yuvarlak değil de daha konik şekilde. Sen frene bastığın zaman şeyi ittiriyor. Hidroliği onlar ittiriyor. O yanlarından kaçırma yapabilir. Hidrolik eksilir mi diye düşündüm. Bir de bu balata papuçlarını birbirinden ayrı tutan burada bir yay yok mu? Hayır. Balata pabuçlarının diskin üzerindeki delikler. Hareket ettiği zaman motosiklet arasına giren hava bu pabuçları dışarı itiyor içeride sıkıştığı için. Yoksa dedim sürekli sıkılı durduğu zaman papuçlar oraya alışıp da... Yok.
Anladım. O Hiç, zaman hiç hiçbir öyle bir sakınca, şey yapmaz. el Yani freninin hiçbir sakıncası yok o hiçbir zaman. sakıncası yok. Şöyle yok. Takıp üzerinde aylarca kalmamasında fayda var. Ama akşam eve gittiniz, onu taktınız, sabahleyin açtınız, çıktınız. Akşamdan sabaha 8-10 saatte hiçbir şey olmaz. Evet, birazcık üzerine fren merkezlerinin üzerine birazcık fazla ekstra yük bindirmiş olur ama bir sakıncası olacağını zannetmiyorum.